Güç istasyonumuzu 12 volt DC akımı 220 volt EC akıma çeviren 150 wattlık bir inverter kullanarak yapacağız. Bu inverter'ın inceleme videosunu daha önceden yayınlamıştım. O videoya yukarıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Güç istasyonumuzda enerji kaynağı olarak 12 volt 7 amperlik bir kuru akü kullanacağız. Bu akü yerine 18650 lityum pilleri BMS devresi ile üçerli seri gruplar halinde birbirine paralelleyerek bir batarya yapmayı düşünüyordum. Fakat elimde yeteri kadar 18650 lityum pil bulunmadığı için ben bu aküyü kullanacağım. Sizler isterseniz 18650 pillerle çok daha güçlü bir batarya oluşturabilirsiniz. Bu akünün şarj durumunu takip edebilmek için mini dijital bir voltmetre kullanacağız. Güç istasyonumuz için 3 boyutlu yazıcıdan 3 parça halinde yaklaşık 230 gram ağırlığa sahip bir kutu bastım. Kutu üzerine yerleşecek parçaların yerlerini hassas bir şekilde ayarlamaya çalıştım. Kutunun çizimlerine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Güç istasyonumuzu açıp kapatmak için bir anahtar, şarj girişi için bir power jack, sıvı altı gri renkli bir priz ve hızlı şarj destekli USB şarj modülü kullanacağız. Inverter'ın USB çıkışı hızlı şarj desteklemediği için bu modülü kullanıyorum. Dilerseniz siz doğrudan inverter üzerindeki USB çıkışını kullanabilirsiniz. Son olarak gerekli ölçülerde vidalar ve 1,5 mm kesit alanına sahip kablolar kullanacağız. İlk olarak inverter'ın içerisini açıp soket kablolarını kesiyorum ve yerlerine daha uzun kablolarla lehimliyorum. Inverter'ın 220 volt çıkış soketlerinin kabloları kısa olduğu için kablo uçlarına ek yapıyorum. Daha sonra sıvı altı prizin bağlantılarını yapıp kutu üzerine yerleştiriyorum. Ardından inverter'ın şarj modülünün ve voltmetrenin artı uçlarıyla eksi uçlarını tek noktalarda birleştiriyorum. Voltmetrenin sinyal kablosunu da artı uçların birleştiği noktaya bağlayıp lehimle sabitliyorum. Ve artı uçların birleştiği noktaya bir pabuç bağlıyorum. Cihazı açıp kapatmak için eksi uca bir anahtar lehimliyorum ve anahtarın diğer ucuna pabuç bağlı bir kablo lehimliyorum. Sonrasında inverter'ın fanını kutu üzerinde ayarladığım yere uygun vidaları kullanarak yerleştiriyorum. Ardından bataryayı yerleştirip fanın soketini inverter üzerindeki yerine takıyorum. Bir süre kablo karmaşasıyla mücadele ettikten sonra voltmetreyi ve şarj soketini yerlerine yerleştirip çakmakla erittiğim sıcak silikonla yerlerine sabitliyorum. Pabuçları akünün kutuplarına yerleştirip inverter ve aküyü yerine çift taraflı bantla sabitledikten sonra sistemi test ediyorum.
Destek baskısı oluşturarak filament kullanımını artırmak istemediğim için iki parça halinde basmak zorunda olduğum kapağı kulpuna vidalayarak yerine yerleştiriyorum. Ancak kapağı yerleştirdikten sonra aküyü şarj etmek için gerekli olan power jack'ı yerleştirmediğim aklıma geliyor. Ve sonrasında kapağı tekrar açıp ekranda görüldüğü şekilde power jack'ın bağlantılarını yapıp kapağı tekrar yerine vidalamak zorunda kalıyorum. Şimdi ise güç istasyonumuzu test edebiliriz. Inverter maksimum 150 Watt çıkış verebildiği için 150 Watt'tan daha düşük güç tüketimine sahip cihazlarla güç istasyonunu test ediyorum.